Sevgili Set takipçileri, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz sevgili dostumuz Burak Vardalı en sonunda sarı koltuğumuzda misafir etme şansına eriştik. Hoş geldin. Abi. Hoş bulduk abi. İyi ki buradayım. Çok mutluyum geldiğime. Biz de çok mutluyuz abi seni burada ağırlamaktan Diğerleri dolayı. biraz yapacak. İlk çünkü benim biliyorsunuz hiç Evet. yok. Evet. Ve Ama çok mutluyum. Ya şaşırtıcı da bir şey, şimdi tanımayan azdır diye tahmin ediyorum ama Burak Türkiye'deki oyun exit'i yapan, hatta hali hazırda exit edip çalışan oyun girişimcileri arasında kendi isteğiyle basına çıkan tek kişi. Yani burada şey var, aslında anlatılan bir hikaye var. Türkiye'de exit yapan herkes sırra kadem basıyor, yok oluyor ortalıktan. Evet. Ondan sonra Burak öyle değil. Burak her başarısını çıkıyor, anlatıyor. Bizimle de uzun zamandan beri aslında bir araya gelip video çekelim planımız vardı ama ilk defa fırsat oldu. Yani yoğunluktan dolayı. Çok mutluyum burada olduğuma. Abi biz çok mutluyuz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bir bombayı patlattı aslında Rolik geçtiğimiz haftalarda. Bir Alman oyun şirketi Popcore'u satın alarak ya sadece Türkiye ekosistemi için değil, dünya oyun ekosistemi için de çok ses getirecek bir hamleye imza. Ya bunun biraz da hani bize anlattığın kadarıyla diyeyim. Arka planında dönen, ondan sonra uzun sürdü, nasıl uğraştın. Hani ve özellikle yani bunlar Türkiye'deki oyun üretim ekosistemini özellikle deneyim anlamında, öğreti anlamında neler katabiliriz? Biraz da bundan açmak istiyoruz biz konuyu. Bir kere o kadar güzel bir video çekmişsiniz ki onu görünce zaten ben gidiyorum dedim. Eyvallah. Ekibe de bu sabah söyledim. Biraz kaçak geldim. Endişeli. Yoksa çok izin prosesi oluyor. Ama evet ya çok uzun süren bir süreçti. Mart'tan beri uğraştığımız bir durumdu. Birincisi ya biz bir şirkete bakmadan önce aslında yaptığımız birinci olay hep oyun dizaynından başlamak. Yani game design tarafından başlamak. Çünkü aslında Rolik bir oyun şirketi, Rolik bir yatırım şirketi değil. O yüzden yapacağımız satın almaların bize finansal olarak katacağı değerden önce oyun olarak ne katabilir, nasıl bir flexibility katabilir, oyun dizaynımıza ne ekleyebiliriz diye bakıyoruz. Diğer her şey onun biraz sonucu oluyor. Biz de bu senenin başında biliyorsunuz geçen sene 5 tane bizle beraber çalışan Türkiye'deki oyun stüdyomuzu satın almıştık. Onlarla beraber yeni projelere başladık. Bir sürü farklı projeler de yaptık. Onlar bize çok büyük bir aslında flexibility kattı işimiz için. İşimizin doğası için. Bir tık ötesinde daha büyük bizim yapmadığımız şeyleri yapan kimler var? Yine hyper casual alanında, yine reklam geliri elde eden oyun şirketleri içerisinde. Bizden bir şeyleri farklı yapmış 3-4 yıldır ve bize de 2+2 topladığında 4 ettirebilecek kimler var diye bakalım dedik. Bunun sonucunda da Popcore'a ulaştık. Çünkü zaten yani dünyadaki bütün yayıncılar neredeyse bizim işimizi yapan sürekli bize işte şirketleriyle ilgili bilgi gönderiyorlar, ilgilenir misiniz diye bakıyorlar ama tam aynı işi yapan ekipler çok ilgimizi çekmiyor açıkçası. Yani onun çünkü zaten Rolik bir tık daha iyiye gider. İşimizi daha başarılı şekilde yaparız. Daha fazla oyun çıkarırız. Onların çok bir topladığınızda finansal şeyler dışında oyun dizaynının geleceğini belirlemek açısından çok büyük bir katkısı olmayacağını düşünüyorduk. Ama Popcore biraz farklı. Popcore aşağı yukarı Rolik'le aynı zamanlarda kurulmuş. Ama işi çok farklı değerlendirip çok farklı yapmaya karar vermiş bir şirket. Biz kurulduğumuzda Türkiye'de işte oyun stüdyoları yurt dışından yayıncılarla çalışmaya çalışıyordu. Çok büyük bir boşluk vardı. Ve biz onu hızlı değerlendirelim, çok hızlı oyunlar deneyelim, çok fazla oyun deneyelim ve çok fazla oyun release edelim. Hep bizim birinci mottomuz hatırlıyorsunuz hep hızdı. Evet. Hala öyle. Rolik çok hız üzerine çalışmış bir şirket. Popcore'da tam tersi. Biz bir oyun release edelim ve bununla çok uzun süre uğraşalım ve buna çok uzun lifetime'lar yaratalım ve biz 3-4 sene sonra çok daha değerli ve büyük bir şirket olalım diye bak. Rolik baktığınız zaman 16. ayında satıldı. Parking Jam 3D ile Pull the Pin'in toplam ne kadardı download'u? Yani 100 milyon üzerinde. 100 milyon üstü. Hatta da biraz daha fazla. Ama biz işte Rolik 16. ayında satıldı ama Popcore 4. yılında buralara geldi. Bu ikisi çok farklı yöntemler. Ben de en azından ikisini birleştirebildiğimiz ve oyun dizaynı anlamında gelecekte Rolik'in oyunlarını bir tık öteye taşıp ama Popcore'un da oyun üretim schedule'larını biraz daha geliştirebileceğimiz bir sinerji gördük burada. O yüzden Mart ayında kendileriyle tanıştık. Mart ayından beri konuşuyoruz ediyoruz. Tabii ki bu sırada Zynga satıldı. Aynen bir de o oldu arada yani. Yani biz bu deal'la uğraşırken bizim Rolik'in sahibi olan Amerikalı şirket satıldı. O yüzden biraz tabii süreçler doğal olarak uzadı. Çok büyük bir deal. Biliyorsunuz yani 6-7 günlük bir süre boyunca oyun sektörü tarihinin en büyük deal'ıydı. Sonra öbür haber geldi. O yüzden ikinciye düştü bizimkiler. Ama o deal'ın içerisinde işte Take-Two'nun gelmesi, Take-Two'la entegre olma konuları. Hiç tanımadığımız insanlara gidip dedik ki biz bir şirket alacağız Almanya'da. Daha önce hiç tanışmıyoruz. Şimdi Zynga takımı tabii ki hemen biz konuşunca onayladı. Ama sonra tekrar Take-Two'ya doğal olarak anlatmak gerekiyor her şeyi. Take-Two'yla tanıştık, Hyper Casual anlattık, uzun konuştuk. Ve sağ olsun onlar da büyük bir güvenle, Zynga'dan bize gelen güvenle süreci tamamlamayı başardık. Ama benim için tabii ki 6 aylık uzun ve kanlı bir süreçti. Ama şu an burada olduğumuza çok mutluyum. Çünkü hakikaten iki şirketin sinerjisinin
sadece hyper casual veya ad revenue, reklam gelirli oyun şirketleri anlamına değil, mobil oyunun geleceği anlamında çok daha iyi sonuçlar yaratabileceğini düşünüyorum. Aynen. Şimdi şöyle bir durum var. Yani biz şimdi çok böyle ne bileyim böyle her gün böyle bir haber duyuyoruz. Şimdi konuşuyoruz şu anda. Tabii. Ama bir kaseti geriye sarsam 3-4 sene önce konuştuğumuz şeyler. İşte Take-Two'lar, popcorn almak falan. Yani ne yapıyorsun falan olursun şimdi. Yani dolayısıyla Rolik dedin ya, yatırım şirketi değil. Yani burada hani ürün odaklı olmakla ondan sonra bunu bir ticari sürdürülebilirliğe çevirmek arasında hep böyle keskin bir çizgi oluyor ya. Yani bu şu anda gerçekten çok iyi gidiyor. Hani Rolik'te. Bizim izleyicilerimiz çok büyük bir kısmı da böyle AA, AAA, daha böyle PC ve konsol kökenli izleyiciden oluşuyor. Özellikle senin burada bulunmanın bence önemi, oyun geliştirmeye nereden başlayacaksın? Ve özellikle hani Rolik'in ilk böyle initiate ettiği Türkiye'deki oyun üretim ekosistemini hani bir yerden alıp bir yere taşıma noktasındaki önemini biraz daha altını çizmek istiyorum. Çünkü hani diyorlar ya bize, sonuçta hani biz hani Fiber Games olarak arka planda mobil oyun, arkadaşlar da çalışıyor. Hani sonuçta mobil oyun, yani hyper casual üzerine çalışan biz çok mutluyuz. Çünkü ciddi challenging yani. Yani özellikle retention konusunda, yani oyunda kalma sürelerini arttırma konusunda özellikle Popcorn'un bu ekosisteme katılmasının bunu çok iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyoruz yol üzerinde. Özellikle hyper casual'ı ve bu konuda üretimi yapmak isteyenler için hem tavsiye hem de biraz da bunun Kitlenizi öderim. Aynen. Okey. Biraz duysunlar istiyorum bunu işin sahibi. Şimdi şöyle, ben bizim ekosistemimize aslında Rolik'in yaptığı şeylere çok hyper casual özelinde veya bir genre özelinde bakmıyorum. Biz sadece Rolik, ben birkaçının çok içindeydim, sonra ekibe devrettiğim dönemde 110'dan fazla, 112 idi son rakam, oyun stüdyosunun Türkiye'de kurulum aşamasında Rolik yatırım yaptı. Şimdi hiçbir capital, hiçbir investment şirketi Rolik'in 3 yıldır Türkiye'deki oyun şirketlerine yaptığı yatırımın %10'una erişememiştir diye düşünüyorum. Ki büyük rakamları da topladığınızda. O yüzden aslında bu şirketlerin hepsi bir oyun şirketi. Sadece bir canlıdan başlıyorlar. Ama yıllarca devam edebilecek oyun şirketlerinin kurulmasına yardım ediyoruz. Bu onların kararı. Bir sene bizle beraber bizim canrımızda çalışırlar, hyper casual'la çalışırlar. Bir sene sonra başka bir şey yapmak isterler. Şirketlerini pivot edip bambaşka bir şey yapmak isterler. Ama bizim için öncelik bu ekosistemde daha fazla oyun yapılmasıydı. Günün sonunda en hızlı 4 kişi bir araya gelebildiğinizde markete test edebileceğiniz ve beraber yapabileceğiniz oyun sektörü hyper casual. Ama ben hep şunu söylüyorum. Aslında oyun yapmak, şimdi çok bold bir şey söyleyeceğim, tepki çekmesin ama AAA bir oyun yapmakla hyper casual bir oyun yapmak aynı yerden başlıyor. Bir, çok iyi partnerleriniz olmasından, çok iyi bir ekibiniz olmasından. Bu 5 kişi de olabilir, 125 kişi de olabilir. Ve bu ekibin tasklerini doğru bölmekten. İşte sen yarın sabah, hadi biz bir oyun şirketi kurduk, bu sabah ne yapıyoruz? Soru bu. Yani soru bundan daha komplike değil aslında. Geldik ofise, oturduk bilgisayarın başına. Bugün ne yapacağız sorusu. Hyper casual bunu çok hızlı cevaplayabilen bir şey. Ama gün sonu ne yapıyor herkes? Herkes kod yazıyor bir kere. Yani AAA oyunlarının da kodu var. Hyper casual oyunların da kodu var. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Oturun bir beraber kod yazın. Yani hyper casual'ın güzelliği ne? 4 gün sonra store'da build alıp oynayabilirsiniz. Ama oynarken neyi fark edeceksiniz? Benim düşündüğüm kadar zevkli olmadı oyunum. Ben kodu yazdım. İşte asetlerini koydum. Hayallerimi... ne yapıyorsunuz? Hissiyatı geliştirmeye başlıyorsunuz. Farklı şeyler, farklı animasyonlar kullanıyorsunuz. Kodu daha esnetiyorsunuz. Farklı bir yapı kuruyorsunuz oyun içerisinde. Ve tekrar build alıyorsunuz bir hafta sonra. Tekrar oynuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir hafta öncesine kadar şu an oynaması daha keyifli. Şimdi benim sorum şu. Hangi oyun böyle yapılmıyor? Evet. Yani herhangi mesela bir combat mekaniği nasıl yapılıyor? Tamam, aslında yani büyük oyun dediğiniz şey bir sürü oyunun bir araya gelinmiş hali. Bir combat mekaniği vardır, bir RPG modülü vardır. Hepsi de ayrı ayrı üretilir. Ben bu adama işte vurduğumda nasıl gözükecek? Bu karakter bu karaktere vurduğunda orada nasıl bir animasyon çıkacak? Vurma hissiyatı nasıl olacak? Vurduğumda işte konsolda kol ne kadar titreyecek? Telefonda telefon ne kadar titreyecek? Bunların hepsi aynı şey aslında. Benim de önerim önce bir araya gelin. 4-5 kişi mobil oyun üretin. Bu oyunun çok hızlı hissiyatını alın. Görün, bakın nasıl yapılıyor. Ondan sonra zaten daha büyük projeye girersiniz. Ama bunu yapamadan zaten öbürünü yapamayacaksınız. Ya sofistike proje yönetimi daha böyle komplike hale geldiği zaman zaten hani buradan gelmiyorsan o proje yönetimi hiçbir zaman senin zaten istediğin gibi gitmiyor. Hyper casual sofistike değil mi? Sofistike. Hadi bir kuralım pipeline'ı beraber. Şu anda daha da yani. Şu anda ben size yani. çok basit bir soru sorayım. Önce art asetleri mi bitecek? Yani karakterler mi? Yoksa kod mu önce gidecek? Hangisi daha hızlı olmalı? Animasyona ne kadar önem vermeliyiz? Ya da hissiyat nerede olmalı? Kullanıcının daha fazla. Günün sonunda hepsini kullanıcılar indiriyor. Nerede reklam gireceksin? Yani, nerede ev o çok sonrası falan. Ona gelmiyorum bile. Öncelikle oyun keyifli mi? Yani bu oyunu bir insan 7 gün oynar mı?
Oynuyor şimdi hyper casual oyunları da kullanıcılar 7 gün oynuyor. %20-25 değse ama 7. günde oyunlarımızı oynayan oyunlarımız var ya. Bunlar çok zor işler. Bir insana gidip diyeceksin ya bu benim oyunum. Süper. Sen bunu şimdi 7 gün boyunca oyna. Hani çok zor bir şey yani aslında. Bak, mesela hyper casual LinkedIn'de çok karşılaşıyoruz biz. Hyper casual oyun değil ya diyen, aşağılayan maalesef bizim sektörden insanlar var. Bir bağımsız oyun eğer çok uzun süreli değilse hangi oyunların Day 7'ı var PC'de, konsolda ona da bakmak lazım. Ki Day 30. günde 90. gününde oynanan PC konsol oyunu sayısı yine az. Şey demek değil bu. Mobil oyunlar PC konsoldan üstündür veya o ondan üstündür değil. Hepsinin kendine göre profesyonelliği var. Yani bilinmesi gereken, uyulması gereken kurallar ve sonunda ortaya çıkması gereken doğru bir ürün var. Bunu anlatmak zor oluyor. Benim oradaki yorumum şu. Şimdi mobil şudur. Mobil herkesin sahip olduğu bir şey telefon. Ve aslında bence her şey gesture dediğimiz yani el alışkanlığından başlıyor öncelikle. Şimdi mobilin güzelliği şu. Her an, her yerde, her zaman oynayabiliyorsun. Aynen. Şimdi bir konsol oyunu oynamak için vakit yaratmak gerekiyor. PlayStation'ı açmak bile bir proses yani. 5 dakikada oyuna giriyorsun. 3 dakika. Şimdi mobil oyun 10 saniyede oyuna girebiliyorsun ve her yerde girebiliyorsun. Bu ikisi çok farklı deneyimler. O yüzden bir kere bence. Kitlesinin de çok farklı olması normal. Mobil oyunun ve özellikle hyper casual'la beraber mobil oyunun güzelliği herkes oyun oynatması. Şimdi yani bu aslında oyun özelinde bir şey değil. Siz sehpa yapsanız bir herkese yapacağınız sehpa vardır. Bu daha genel kitleye hitap ediyor. Bir de çok spesifik bir kitleye bir sehpa yapmak isterseniz onu farklı yaparsınız. Aslında hyper casual'la diğer canlıların farkı bu. Daha küçük kitlelere farklı şeyler yapılıyor. Belki o küçük kitleler daha engaging, daha uzun süre oynuyor. Community'leri oluşturuyorlar oyunların ama o farklı bir zanaat bence. Anlatabiliyor muyum? %100 Hyper casual'ın olayı herkes almalı. Yani benim annem de bu oyunu oynayabilmeli ama 12 yaşında işte PUBG'ye deli gibi sarmış kuzenim de bir haftada bir saat oynamalı. Bir bakayım ya. Öyle biliyor musunuz? Ve mesela işte kuzenlerimiz birbirimizden görüyoruz. Hepsinin telefonunda 7-8 tane hyper casual oyun var. Aynen. Çünkü oyun oynamayı seviyorlar. Ama onu 10 dakika oynuyor. 15 dakika oynuyor. Günün sonunda gece giriyor arkadaşlarıyla. Kulaklığı takıyor. Bambaşka bir şey oynuyor. Oyun sonra hepsini oynuyor. Bunların hepsi bir el alışkanlığı. O yüzden biraz mesele yaydığını düşünüyorum hyper casual. Belki hatta sonra o insanlar farklı oyunları bu daha kesin biliyor musun? oynuyor. Yani bunun çok büyük bir kısmının abi. Bir kısmının hakikaten daha sonra pivot ediyor yani. Kişisel beğeni ve zevkler olarak yani. Aynen. Onu introduce ediyor çünkü ona. Ben de öyle düşünüyorum. Bir şeyim daha var. Çok özür dilerim abi. Oyun sektörünün stüdyoları için de aynı aslında. Kesin, aynen. Oradaki kullanıcı deneyimiyle oyun sektörü deneyimi aynı. Sen buradan girdikten sonra da pivot oluyorsun. Kullanıcı da aynı deneyimi yaşıyor. Oyun stüdyoları da aynı deneyimi yaşamalı bence. O yüzden hyper casual aslında böyle çok eleştirilecek değil de iyi bir kaynak olarak görülmesi gereken bir şey. Kesinlikle ya. Yani çok iyi bir onboarding süreci abi bir kere, tamam mı? Yani senin o şey yani özellikle project management tarafında daha sofistike işler yapabilmen için. Hatta benim şöyle bir savım daha var. Bilmiyorum katılır mısınız buna? Özellikle LinkedIn'de bu tip tartışmalar olduğu zaman çok bulaşmıyorum ben oralara. Ama öyle bazen bir iki cümle etmek istediğim zaman bana $50 milyon ver. Gerçekten sana çok iyi bir Metal Gear oyunu yapabilirim ben. Tamam mı? Bir oyuncu olarak. Ama şimdi çünkü bir yani bir tünel görüşü oluşturabilirsin, tamam mı? AA, AAA'lerde aşağı yukarı oyuncak kitlesi, hayran kitlesi bellidir. Yani satış adetlerini falan filan da estimate edebilirsin. Ama bizim türdeki en böyle challenging ama en de böyle keyifli olan kısım, aşması en zor. Yani onu 80 yaşındaki de oynayacak, 10 yaşındaki de oynayacak. Onboard olacak aynı anda. Tamam mı? Bu kısım meta game bulma kısmı işte. Yani çok zor abi. Aynen. Çok zor. Aynen. Ya o core gameplay ve şu olacak bir de. Sen oyuna çok fazla content eklemeden, içerik eklemeden 7 gün oynayacak. Mekaniği oynayacak. Ya bu çok keyifliymiş diyecek. Biz mesela High Heels diye bir oyun yaptık. Evet. Aynen. 2021'in en çok oynanan Apple'ın top oyun listesinde High Heels'la yarı challenge toplam ikisi 400 milyon download'u geçti dünyada. Şimdi bu oyunların ama ilk testleri nasıldı biliyor musunuz? Her challenge'ın bir level'ı vardı mesela. High Heels'ın da öyle. Kaç günde çıkmıştı o test? 3 gün. 3 günde üretilmiş bir oyun. Bir level'ı var ama core mekanik saç topluyorsun ya da işte diğeri Heels oyunu biliyorsunuz. Ve bir level'da retention'ları, ikinci gün retention'ları %50'nin üzerindeydi. Olmaz ya. Bir level. Yani şöyle tercüme edelim bunu. Kullanıcılar bir oyunu açıyor. 15 dakika oynuyor bir level'ı döne döne tekrar. Ertesi gün bu kullanıcıların yarısı tekrar aynı level'ı oynamak için oyunu açıyor. Şimdi bu çok garip bir şey bence. Ha bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Ondan sonra yaşayan ne oldu? Bilir Yaşayan bilir. Mesela biz işte ondan sonra oyuna level'ları ekliyorsun, şey yapıyorsun. O zaman 7. gün, 15. gün, 30. gün oynamaya başlıyorlar. Ama core gameplay diye bir şey var mobilde ve onu severse insanlar bir level'ı bile oynuyor. Evet. Çok garip bir deneyim.
Geri çağırıyor abi oyun adamı ya. Evet. Olduğu yerde. Tabii ki o bambaşka bir beklentisi de o kadar ama. Bir de o var. Hani senden beklentisi de bana süper bir shop yap. Gideyim orada çok tabii, iyi yeni tabii ki ya, kıyafetler tabii alayım ki, falan tabii değil. ki. Öyle şey RPG modüller onlar yok tabii ki, ha. tabii. Ben bu level yani biz ona şey diyoruz ya. Level 1 keyifli olacak. Evet. Aynen. Açar açmaz 10. saniyede insanlar keyif almaya başlaması lazım. Dediğine çok katılıyorum. Bunu bulmak bazen daha zor. Çok zor bir şey. yani, tamam mı? Hani Yani, evet. Tamam yani bizim de bak uzunca bir süredir bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Yanıyor abi beyin bir süre Yanıyor. sonra. Yanıyor. Ay abi Ve yani bitmez kaç test varyasyon yaptık yani özellikle Her Renault gider şeyinde. gelir şey Evet, evet. trend gider gelir. Aynen. Rolik 2 milyar download. Şu anda Bir şey yap milyar 2 milyar 2 insan milyar. yani 2 milyar nasıl Nasıl? Unique Unique ne kadardı? Sen Unique 1 milyara 1 milyara 1 milyar İnanılmaz. farklı kullanıcı. Ya, Şimdi bu inanılmaz nasıl yani. bana soruyorlar mı? Sizin kitleniz kim? Kim? Hani nasıl cevap vereyim buna? Herkes. 1 Herkes. milyar kişilik Herkes. bir kitle olabilir mi yani? Olur mu Yok, öyle olamaz yani. O yüzden hani bizim işimiz biraz bence işin farklı olduğunu kabul etmek lazım. Doğru. Ve günün sonunda benim LinkedIn'le ilgili şöyle bir tespitim var. Yani Go for it. ben 1,5-2 senedir girmiyorum. Doğru dürüst. İyi tespit. Ve şöyle bir önerim var. Ben LinkedIn'de bir founder'ı, bir şirketi ne zaman aktif görsem iş yapmadığını biliyorum. O da güzel. Çok basit bence. Yani bu bir fact yani. Yani Aynen. bilin ki iş yapmıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında Yani, öyle yani gerçekten Kendini en tutmaya aktif bir çalışıyor. şekilde şey yapan hani böyle job saldıran. postingi olur, işte iş arayışımız var, bilmem ne olur, böyle şeyler yok ama ben biliyorum ki Yorumda bulunan, Ya yoğun bu öyle bir giren- vakit bence dünyada zaten olmaz. Abi doğru. Ya Öyle bir fokus bazıları mu? sürekli orada ya mesela. Olmaz Bazıları. fokus. Mümkün Ben değil ona abi. çok muhabbete girdik ama bence Yok, doğru. Abi Doğru, tam hazır hakikaten buna öyle. girmişken bir şey Ekosistem Ben bir şey yapmışsın. söyleyeceğim. Bak Evet. bizim farklı aramızda birisi çok fazla şey yapıyorsa, konuşuyorsa, çok fazla gözüküyorsa bu arada çok fazla konuşuyor ve gözüküyoruz ama bizim kanalımız var. Haklısın. Çok Siz de iyi ki yapıyorsunuz. iş yapmıyor demektir. Aslında aynı yere Biz ulaşmış de konuşuyoruz oluyoruz. yani. Ama ben de o yüzden çok az Evet. hani Evet. katılmaya Sen çoktun ki Bence orada o da zaten. bir örneklem aslında. Ben o yüzden hani mesela Peak'in yaptığın, Grammy'in yaptığın o kadar eleştiriler bakmıyorum. Bizim yapmamızın sebebi bence biz Türkiye'de çok stüdyo sorumluluk sahibi Evet. oluyor. Ya Peak ve Gram kendi ürünlerinin mesela sorumluluğunda şirketler. Ama Rolik'in aldığı kararlar bir ekosisteme efekt ediyor. Yani tabii ki. işte 3000 kişiye yakın bir iş grubu var. Hani istihdam var. Yani biz sadece Rolik değil. Rolik 200 kişiye yakın bir ekip. Ama Rolik'in beraber çalıştığı stüdyoların toplam istihdamı 3000 kişiye yakın. Şimdi büyük bir bizim aldığımız Popcore'u aldılar. O zaman şimdi mesela publishing'i kapatacaklar mı diye bir soru da her zaman çıkabilir. İşte şöyle bir soru çıkabilir, böyle bir soru çıkabilir. Bunların hepsini o yüzden bazen büyük kararlar verdiğimizde neden olduğunu anlatmamız gerekiyor. Biz bir ekosisteme sorumlu olduğumuz için. Ama aslında bence örnekler çok doğru iş yapın örneği var oralarda bence. Hani ürünler konuşuyor zaten. Şimdi mesela konuşmuyorlar dediğimiz şirketlerin girin abi top 50 grossing oyunlara. Yani dünyada, Amerika'da bu public bir yani gene herkesin bakabileceği bir bilgi. Sensor Tower var, Epeni var. İstediğiniz yerden girebilirsiniz. Top 50 dünyada en çok para harcanan mobil oyunlar listesine bir girelim. Konuşmuyor dediğiniz şirketlerin oyunlarını görürsünüz. Aynen. Konuşan hiçbir şirketin oyunu görmezsin. Evet. Çok basit aslında oradaki denklem. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizim işte bakarsınız top free'ye ilk %10 tane Rolik oyunu görürsünüz. Bilirsiniz ki Rolik iyi gidiyor. Yani bunun için Rolik'le konuşmanıza gerek yok. Rolik iyi gidiyor mu gitmiyor mu diye bakmak gerek. Top 100 Amerika'da en çok indirilen oyuna bakın. Orada 10 tane Rolik oyunu varsa Rolik'in işleri iyidir. Anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde top grossing'e giren en çok para harcanan oyunlara bakın hangi Türk şirketleri var. Onların işleri iyi gidiyordur. Diğerleri struggle'dadır. Belki ürünü geliştiriyordur. O yüzden bence bunların double check'leri de aslında çok kolay. Hani fine ama tabii ki herkes daha çok Ama anlatsa insan bir süper şey yapıyor, olur. ateşleniyor böyle bir cevap yazısı geliyor. Değil mi? Kapatıp Bence gidiyoruz sağ ol. ondan Hiç sonra. gerek yok. Kapatıp Hiç gidiyorsun. gerek yok. Peki abi ya Türkiye'deki yatırım haberleriyle ürün arasındaki bir anti korelasyon ne diyorsun hocam? Şeytan Evet. avukatlığını Bu yapmak benim istedim ama. bir anda böyle. Evet. Beni gaza getiriyorsunuz. Ben her şeye yapacağım. Ya o konudaki düşüncem şu açıkçası çok açık konuşacağım. Lütfen. Şimdi bence Rolik Popcore haberi aslında çok iyi bir örnek oldu. Şundan ben son bir haftadır herkese anlatmaya çalıştığım şeye özel konuştuğumda. Bir ekosistemin bence en büyük verification'ı gelen yatırım değil. Buradan giden yatırım. Anlatabiliyor muyum? Ve Rolik Popcore olayı ilk kez farklı bir yerde bizi konumlandırdı. Çünkü biz buraya yatırım almakla, iyi şirketler olmasıyla, iyi ürünler geliştiren ekiplerin aldığı yatırım haberleriyle çok övünür hale gelmiştik. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Tabii ki yani Türkiye'nin baktığınızda işte ihracat yapan veya diğer teknoloji sektörlerine göre oyun sektörü sürekli haberlerin geldiği, haftada bir tane 5 milyon dolar, 7 milyon dolar arası yatırım haberin çıktı. Bu mükemmel bir şey bir yer. Ama ekosistemin aslında kendini checklediği ve şimdi olduk dediği nokta da
Bence buradaki bu yatırım almış ekiplerin çıkardığı ürünler sonucu elde ettiği gelirlerle şirketler almaya başlaması veya dışarı yatırımlar yapabilmeye başlaması. Bu gerçekten sizin bulunduğunuz alanın sahibi olmaya başladığınız anlamına geliyor. Bence hyper casual'da bu check artık. Aynen. Biz burayı kontrol ediyoruz ve biz buranın en iyisiyiz. Evet. Hep beraber bu ekosistem olarak. Evet. Türkiye olarak. Bu yüzden de artık dışarıdan şirketler alabilmeye başladık. Bu çok değerli bir şey bence. Şimdi gerçekten diğer alanları, casual alanları da bunun yavaş yavaş yayılacağını ve ekosistemimizin kendini yavaş yavaş böyle verifike edeceğini düşünüyorum. Aslında yatırım haberleriyle ürün haberleri arasında olması gereken korelasyon da süper yatırım haberi görmek ama o bir başlangıç olduğunu unutmadan. Biz ona biraz sonuç gibi bakıyoruz. Sanki doğru söylüyorsun. Aynen. Çünkü para toplandı süper, sonra ne yaptık? Biraz o daha değerli aslında. Hani neyi değiştirdik? Nasıl bir oyun canlısı ürettik? O daha önce o canlıda bulunan oyunlara göre neyi yeni yaptık? Bu bir konsol olsa süper konuşurduk bence bunları. Hani Tabii ki abi, bir konsol yatırımı bence işte aradaki fark o konsol yatırıma geldiğinde şey oluyor. Heyecanla oyunu bekliyorsun. Gelse bekleriz mesela. Tabii, hani evet. şu an duysak bir AAA yapılacak 100 milyon dolar yatırım yapıldı falan. Biz 2 sene her hafta sorarız onu. Tabii, Hani, muhakkak. ama mobilde bu olmuyor biraz. Bence o sıkıntı. Evet. Sadece neden? Hani nedeni şuradan. Birincisi yani çok büyük bir kitleye yayılan her şey bence büyük bir kitlenin ilgisini çekeceği level'larda konuşuluyor. Bu ne demek? Mobili çok herkes oynadığı için hep haberler şeyden, ben işte gazeteciler bize sorduğunda bilmem ne, kaç para diyorlar. Hani anlatabiliyor Konu muyum? geliyor yani. Hep ilk yani başlıkta çünkü bir 200 milyon dolar yazsa herkes süper mutlu oluyor. O bir gerçek bir değer, haber değeri taşıdığı oluyor. Bu okey, bu çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü hani gazeteleri veya işte medyayı herkesin okuması gerekiyor. Okumak için de başlığının çok ilgi çekici bir rakama sahip olması gerekiyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Ama sonrasında ekosistemin içindeki kişilerin bunları değerlendirirken oyunları daha fazla konuşması gerektiğini Evet, düşünüyorum. ya buraya gelmesi lazım Aynen. konmakta. Yani sonuçta şimdi ben de kendi kişisel görüşüm olarak gördüğüm zaman yatırım haberini arkasından ister bekliyorsun yani, tamam mı? Hani Oyun bununla ne geldi. yapacaksın abi? O parayla ne yapacaksın? Yani neye çıkaracaksın falan. Genelde o bir antikorelasyon bir durum olduğu için sana danışmak istedim tekrar. Evet, Sen de ben bir de- aynı yerden bakıyoruz. Ben tabii. bir de mesela saçma yatırım haberlerine de çok... Mesela Türkiye'de kurulmuş bir oyun stüdyosunun 5 milyon dolara ne yapacağını ben bilmiyorum. Hani, Düşünüyorum. anlatabiliyor muyum? Yani Evet, evet. Rolling kuruluş sermayesi 180 bin dolar. 3 kişiydiniz o zaman. 3 de yatırımcımız Bir şey vardı. yatırdı, Melek. evet. Hani çok varlıklı, müthiş yatırımcı sağ olsunlar ama hani gerçekten fedakarlık yaparak o dönemki varlıklarından role yatırım yapmış. 180 bin dolar sermayeyle kuruldu. 16 ay sonra 220 milyon dolara satıldı. Aynen. Şimdi ben o 5 milyon dolar, 7 milyon dolar arası şeylerin sadece şunu yapıyor. Bence o yanlış ülkede. İnanılmaz bir gereksiz enflasyon yaratıyor sektör içerisinde. Kesinlikle o öyle yatırımlar. yani. O zaman ne oluyor? İşte sırf o kadar parası olduğu için çok büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Olduğundan fazla yatırım yapılıyor. O zaman da yine ürün odağı kayıyor. Aslında biraz bence iyi bir iş yapmanın birinci yolu da acı çekmektir. %100 ya, %100. Biraz yani benim öyle bir ortodoks bir düşünce derler Covid'le bana bu. birlikte Ama çok şeyim vardır yani. Para odaklı bir döneme girildi ama özellikle kripto, işte Web3 alanı falan filan. Yani ne kadar para alınmış, ne kadar fundraise edilmiş. Sadece bu konuşuluyordu. Konuşuluyor. Pardon, Çevrelerde. böyle özür dilerim. Yani biz hiçbir zaman mesela Web3 tarafında hedef kitlenin hiçbir zaman gamer olduğunu düşünmedik zaten hiçbir zaman. Day one'dan beri. Hani şey olsun, yani bir zaman önümüze bedava para koydular da yapmadık mesela. Skeptik yaklaşık. evet. Sürdürülebilir gelmedi çünkü ve hani eğlence vaat etmiyorsun orada. Pasif gelir vaat ediyorsun bir yerde. Yani. O yüzden de anlamlanmadık Ben yani. Web3'nin tam ne olduğunu Sen de bunu tanımlayamamışsın zaten. ben başkası Metaverse sormuyor. falan- onları pek anlayamıyorum şu an. Ama benim bakış açım şu. Yine tekrar aynı şeye döneceğim. Gesture'a dönüyorum. Yani günlük deneyime. Şimdi Metaverse'de bir şey olması için ne olması gerekiyor? Hepimizin gözlüğüyle %100 o tabii, dünyaya çok hızlı bağlanıyor. Aynen. Bence mesela lens olmadan o iş çok zor. Aynen, Tabii. ben de bunu savunuyorum. VR değil, eğer işin geleceği zaten. Yani sabah herkes uyanıp dünyadaki Aynen. nasıl herkes telefonla bakıyorsa, o yüzden mobil popülerse şu anda aslında oradan başlamamız gerekiyor hep tüketim alışkanlığında. Bir gün sabah herkes kalkıp bir lens takıp belli başka verse'lere gidebilecek noktaya geldiğinde bunların daha popüler olacağını düşünüyorum. Bizim ekip de bize çok soruyor. Mesela yapacak mıyız, bu işlere girecek miyiz? Benim onlara da cevabım aynı. Burada da söylemiş olayım. Biz zaten iyi game designerlarız. Bir şeyi herkes yapmaya, herkese sahip olduğu bir alana geçerse, kitlesi artarsa gidip orada game oyunu yaparız zaten. O gün. Ama önce oranın bize kendini kanıtlaması lazım.
Aynen. Sektör olarak sürdürülebilir sektör olarak, endüstri. sürdürülebilir olarak, erişim olarak biz Aynen. oranın kendi ondan sonra oyun yapmayı zaten biz biliyoruz. Gider oyunu yaparız orada, iyi oyunu. Ama çok önceden başlamanın hep bir avantaj getirmesi, işte arazi almak gibi, oralarda gibi şeyler. Biz bir şirket olarak böyle bakamayız. Gerçekten gelirli bir şirket olarak böyle bakamayız. Öyle düzelteyim. Eyvallah. Hani yatırım arayan şirketler için o kelimeleri kullandıktan sonra yatırım almak kolay oluyor ve o işi yapmak daha kolay oluyor. Tabii buzzword'dan yatırım alan çok oluyor. Çok oluyor. Yani o popüler ama geliri yüksek ve gerçekten bir iş manage eden şirketler için de biz oraya bir noktada gireceğiz. Hani ya da çok büyük bir decline görmeniz lazım ileride. Çok düşeceğiz, o yüzden başka şeylere girelim demeniz lazım. Bizim şu an o yüzden öyle bir şeyimiz yok. Sektörün de biraz bazen de normal. Her şey zamanda e-ticaret böyleydi derler hep. Bir dönem işte 2000'lerin ortası e-ticaret dendi, e-commerce dendi anda inanılmaz yatırımlar oldu Türkiye'de söylenir. Şimdi bu kelimeler geldi. Dünyayı da biraz takip ediyoruz ama bu Türkiye'de sadece böyle değil. Dünya her yerinde bu kelimeler şu an çok yatırım alıyor bence. O da tepeden başlıyor. İşte Facebook diyor ki biz böyle bir şey yaptık. Tabii, ondan sonra yatırımcılar diyor ki biz burada olalım falan filan. Bir ekosistem oluşuyor. Sonra onun realize olup olmadığı birkaç senede belli oluyor zaten. Türkiye'deki işte casual, yani diğer yatırımlarda ben bunu benzetiyorum biraz. Hani alalım şu an, toplayalım, ürün yapmaya çalışalım. Bakalım realize olacak mı? Ne kadar ürün yapacağız? Peki az önce ekosistem dedim, ben sana şey sormak istiyorum. Ya 2019, 2020, 2021'de Türkiye'deki oyun üretim ekosistemi fişeklendi. Yani sen söyledin 110 stüdyo, 3000'den fazla çalışan, bunların birçoğu yeni bu alana girenler. 2023 ve ötesinde Rollik'in olacak mı? Çünkü bu sorunun aslında bir devamı var. 2012 ortasında çalıştığın stüdyoların büyük bir kısmını aslında yaptın. 2021 ortasında. 21 ortasında pardon. Okay. Ben hep aynı şeyi söyledim. Ben önden uyarılarını veriyorum böyle şeylerin. Evet. Yani bizim biliyorsunuz kapalı toplantılarımız oluyor bütün ekosistemle beraber her quarter. Hani orada beklentilerimizi, ileride ne olacağını biraz anlatmaya çalışıyoruz. Bizim tarzımız, Rollik'in tarzı biraz daha farklı. Bize biri geldiğinde, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Hani 3 tane işte Türkiye'nin herhangi bir yerinden öğrenci ama stüdyosunu kurmuş ekip bize ulaştı diyelim. Ne oluyor yani? Nasıl yapıyoruz? Biz diyoruz ki bir Rollik oyununu söylüyoruz onlara store'daki. Mesela Fill the Fridge. Bunu bize 5 iş gününde yapıp ilk 10 level'ın aynısını atın bakalım diyoruz. Yapabiliyorsa gerçekten hızlı bir biçimde, kaliteli bir biçimde, aynı hissiyata sahip şekilde biz diyoruz ki tamam gel. Deal'ım bu. Ayda işte sana 30 bin lira vereceğiz. Atıyorum. Bize 3 tane oyun yap. Ve günün sonunda bu bir deneme süreci başlatıyor aslında. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay biz bu stüdyolarla sürekli olarak belli deneyimler yaşıyoruz. Ve aslında sonunda baktığımız şey işin başındaki insanların oyun mu yapmak istediği, sadece bu ekosistemden fayda mı sağlamak istediği. Biz bu ayrımları biraz yapmaya çalışıyoruz. Bazen tabii ki kendi savaşlarımızı da seçmemiz gerekiyor. Çünkü şu var. Siz ne kadar çok stüdyoda çalışırsanız bizim game manager dediğimiz oyun üreten ekiplerimiz var. Bir game manager'a başına ürettiğimiz oyun çok artmaya başlıyor aylık olarak. O da bir burnout yaratıyor ekipte. Tabii. O yüzden bence her şeyin bir böyle fine tune, yani böyle tam doğru rakamı var. Anlatabiliyor muyum? Bu bir oyun sayısı olabilir. Bu bir başka bir şey. Stüdyo sayısı olabilir çalıştığınız. Rollik'te hep birkaç şeyi değerlendirerek kendi işini tekrar fine tune etmesi gerekiyor. Ama bu demek değildir ki yeni şirketler kurulmasın, yeni şeyler yapılmasın. Sadece biz ekosistem için doğru olduğunu düşündüğümüz, her bir partnere doğru vakti ayırabildiğimizi düşündüğümüz ve günün sonunda en çok oyun üretebildiğimizi düşündüğümüz sayılarda kalmaya veya bazen inip çıkmaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'de, çok özür dileyerek, bence biraz bir artık ayıklanma dönemine giriyoruz. Tam ona gelecektim aslında. Yani hyper casual ölüyor, sönüyor, balon patladı falan diye çok şey. Hayır abi, hyper casual Türkiye'de çok büyük bir ekosistemin oluşmasını sağladı. Aslında senin söylediğin bir şeyin üstüne ekleyerek gidiyorum. Yani iyi oyun yapan herkes daha kompleks hyper casual oyunlar yaparak casual oyunlara yakınsayan yeni bir oyun modeline aslında giriyoruz 2023'te. Ya ben yüzde vermeyeceğim ama sadece şunu söyleyeyim. Türkiye'nin toplam ihracatının önemli bir yüzdesi hyper casual şu an. Toplam yani oyun değil. Total. Her şey, işte tişört tekstilinden bilmem mesela çok büyük bir oranı hyper casual. Önemli bir yüzdesi şu an hyper casual. O yüzden Türkiye için çok önemli bu ekosistem hala. Çünkü yüzün sonu bizim kazandığımız her bir gelir aslında ihracat yani. Dünyanın her yerinden ağırlıklı Amerika olmak üzere gelir elde eden şirketler bunlar. O yüzden bu gelir devam ettikçe Türkiye'de hyper casual ekosisteminin küçülme ihtimali bence yok. Bizim ekosistemimizin küçülme ihtimali yok. Ama canlı isimlerine bağlı kalıp ürettiğimiz oyunları çeşitlendirmezsek veya daha iyi oyunlar yapmazsak geride kalma ihtimalimiz. Evet, yani burada biz hani tanımı hyper casual diye koyuyoruz ama sonuçta hani ad-based bir deneyim sunuyorsun. Ya bunun ölme ihtimali bence yok zaten yani. Günün sonunda ne oluyor? Abi şöyle bir şey var yani
Şimdi dünyanın her yerinde işte savaş yüzünden Avrupa'da, Resesyon Amerika'da resesyon var. Evin elektrik faturaları artıyor herkesin. Türkiye'de biz çok ağır yaşayınca tabii biliyoruz ama dünyada herkes, her yerde, Avrupa'da da Amerika'da da olmaya başladı. Ne oluyor? İşte elektrik faturasını ödemeyen adam oyuna $15 verirken şimdi 2 kere düşünmeye başladı. Tabii. Şimdi reklam gelirinin nasıl bir avantajı var? Sen direkt kullanıcının cebinden bir şey elde etmiyorsun. Aynen. Bir ekosistemin doğru şekilde function etmesiyle reklam gelirlerini optimize tutmak biraz daha kolay. Çünkü diğer şirketlerin, diğer oyun şirketlerin özellikle, tabii ki onların da gelirleri düşünce pazarlama bütçeleri düşüyor. Ama bir birim reklamı daha iyi optimize edersen yine diğer taraflara göre daha sustainable bir şey yaratman mümkün. O yüzden ben dünyanın geleceğinde, oyun sektöründe özellikle mobil oyunda reklam o her oyunda olacağını düşünüyorum yavaş yavaş. Sadece oyundan da değil bu arada. Mobil deneyim, Netflix'te reklam koyacağız diyor. Tabii. Aynen. Reklam modeli geçecek. Giriyor. Herkes artık yavaş yavaş işte in-app purchase dediğimiz direkt satın almalarla reklam gelirlerini belli bir dengeye oturtmaya çalışacak. Ve burada yükselen reklam gelirleri oluyor. Reklam bazlı deneyimler yükseliyor. Çünkü gün sonunda reklam deyince herkesin aklına herhalde öncelikle şey geliyor. Hani bir anda karşına bir şey çıkıyor, sen ona basıyorsun, yanlışlıkla bir yere gidiyorsun falan. Sadece o değil. Bir şey satarken de reklam kullanabiliyorsunuz oyunlarda. Yani ben senden $2 istemiyorum ama 3 tane reklam izlemeni istiyorum dediğinizde bu kötü bir deneyim değil kimse için. Bunu tercih eden insanlar var dünyada. Benim eşim mesela. Hani reklam izlemeyi daha çok seviyor. Oyuna para harcamaktansa. Ama bu insanları da görmezden gelmek doğru değil. Şöyle bir saçmalık var mobil oyun sektöründe şu anda. Active user'larının %70'ini %60'ından hiç gelir elde etmeyen mobil oyun şirketleri var. Var, evet. Günlük active user'larının %60-70'i hiç monetize etmiyorlar. Çünkü para harcamıyor insanlar ama reklam da yok oyunda. Hiç gelir elde edilmiyor. Şimdi bunlar bence yavaş yavaş kaybolacak. Tabii, her oyunda biraz dengeyi bulacağız. Biz de Popcore'la beraber biraz daha avantajlı bir konumda devamını, geleceği shape etmek açısından çok avantajlı bir yerde olacağımızı düşünüyorum. 2023'te peki Hyper Casual'a girmek isteyen ekiplere ne tavsiye edersin? Piyasa zorlaştı. Yani 2020'deki gibi değil artık. Değil. Yayıncıların, yani Rolik bir şey yapınca zaten dünyadaki yayıncılar da şimdi benzer aksiyonlar almaya başladı. O yüzden çok rahat biçimde şunu söyleyebilirim. Biraz daha kalitesi yüksek ekipler aranmaya başlandı. Hani biraz daha işte belki şirket yönetme deneyimi olmuş insanlarla çalışılmak istenmeye başlandı. O yüzden eskisinden daha zor olduğu kesin. Ama bir araya geldiğinizde 3-4 kişi, birinci önceliğim oyun yapın önce bir. Yani bir 3 ay, 5 ay hayatınızdan ne kadar verebiliyorsanız, hiçbir yayıncıyla konuşmadan, hiçbir business insanıyla konuşmadan 3-4 kişi founder ekibi olarak oyun üretsin diyorum. Ve hep aynı şeyi söylüyorum. Buradan da söylemiş olayım. Rolik'in store'undan herhangi bir Rolik oyununu seçebilirsiniz. Rolik'in App Store'una girin. Herhangi bir Rolik oyununu seçin. Onun ilk 10 level'ını 5 gün içerisinde bitiriyor olmanız lazım. Aynı hissiyatla, tamamen aynı renk paletiyle, aynı polishing'de, aynı kalitede 5 gün içerisinde 10 level'ı bitirebildiğiniz anda herhangi bir Rolik oyunu, ikincisini deneyin, üçüncüsünü deneyin. 3-4 oyunu arka arkaya sürekli bu ritme sokabiliyorsanız o zaman Rolik'e zaten mail atın, mesaj atın. Ondan sonra hazırsınız demektir. Ya da başka bir yayıncıya mesaj atın. Yok, başka bir yayıncıya da atmasına da gerek yok aslında. Ama ilk testin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Rolik'in oyundan, store'undan oyunlar seçin abi ve 5 günde bitirmeye çalışın. Bence bu çok önemli. 5 günde bitirebildiğiniz anda bilin ki bir stüdyosunuz artık. Ne zaman bir stüdyo olduğun cevabı bence o. Orada tamamsınız ve yapabilirsiniz. Daha iyisini de yapabilirsiniz anlamına geliyor. Bunu yapana kadar bence gereksiz iletişimlerden, gereksiz tanışma networkinglerinden kaçının, benim tavsiyem. Evet. Elinde bir ürünün olması lazım. Yani en azından ürünü yapabildiğini gösteren bir vertical slice yapabilmen bize biri gelip lazım. dese ki abi ben sizin böyle 6 tane oyunu 5 günde hepsini yaptım dese, o hoş geldin diyoruz. İki sene tanışmışız diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani o bir şey, çünkü o size zaman bence çok önemli bir şey. Zaman kısıtlamasıyla çalışmak çok değerli bir şey. Aynen. Sadece Hyper Casual'da değil. Büyük projelerde bu 6 ay oluyor. Hani 5 gün dediğimiz şey. Ama orada şu oluyor. Zaman size neyi otomatize edeceğinizi söylüyor. Yani sen 5 günde bu oyun bitmedi. Yaptın diyelim. Bir Rolik oyunu seçtin, yaptın. 15 gün sürdü. Dönüp bakacaksın. Niye 15 gün sürdü? Hani neyi fazladan yaptım? Neyi daha hızlı yapabilirdim? Neyi daha otomatize edebilirdim? O zaman bakacaksın. Diyeceksin ki abi ben her akşam oyunumun hissiyatına bakmak için build alıyorum. Build almam 3 saat sürüyor. O Unity kodunun telefona gelmesi 3 saat sürüyor. O zaman ben build otomasyon tool'u yazmam lazım. O 3 saati kazanmam lazım mesela. Evet. Aynen.
Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani böyle şeyleri bir zaman kısıtı koyarsanız ona uygun çalışmak size böyle şey. Fazladan mesela ben 15 gün Rolling oyununda shop yokmuş, ben shop yapmışım prototipe. Biz senden shop istemedik. İlk 10 level'ın aynısını yap dedik mesela. Shop'a 2 gün harcamışım. Harcamayayım. Bir prototipte kullanıcıya shop vermene gerek yok abi. Gameplay'in iyi olması lazım. Gibi şeyler. Ya bir de sofistike işlere giriştiğin zaman böyle çıkmaz sokağa girme ihtimalin de var, tamam Çok mı? fazla. Yani dolayısıyla orada hadi bakayım ben geri çıkamam buradan deme ihtimali var. O nedenle böyle train etmek çok önemli. Bir şirketleşmeden önce. Ben sadece o değil. Ben şu an AAA oyunu yapsam onu da hyper casual modüllere bölerim. Ve biri bitmeden diğerine başlamam. Eyvallah. Konuşmam bile. Böyle bir dönem geliyor biliyor musun artık yani çünkü AAA oyunlar kontrol edilemez bir boyutta ekiplerce yapılmaya başlandı. Tabii maliyetler Şimdi şey korkunç. olacak işte Endonezya'daki ekip 2D artları ve UI'yi yaparken Almanya'daki bir ekip belki kodunu yazacak ama Aynen. sadece silahların combat systems'ı yazacak. Aynen. Bunlar bir araya gelecek bir noktada. Yani, ya ben çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz biraz daha hani biliyorsunuz hyper casual diyemeyeceğimiz projeler denedik. Evet. Deniyoruz da hala. Onlardan bahsedebiliyor muyuz? Çok az bahsedebiliriz. Tamam. Deniyoruz da hala ve şeyi deneyimliyoruz yani. Hani hyper casual gibi düşünmezsek biz de dağılıyoruz. Rolik yapan değerleri her projeye yansıtmazsak başaramayacağımızı gördük. Anlatabiliyor muyum? Mesela hiçbir şeye 6 ay production süresi verme diye bir şey öğrendim ben bu sene. Verdim. Başarısız olduk çünkü. Çünkü şunu dedik, 15'er günlük modüllerde ne bitireceğimizi bilelim artık. Yani burada bunu bitireceğiz, bunu test edeceğiz ve bu başarısızsa ikinci 15 günkü şeye başlamayacağız. Bu projeyi öldüreceğiz diye bilmeliyiz. Mobildeyiz çünkü hala. Bu daha büyük bir oyun olduğu için. O zaman hyper casual proje yönetim sistemi sana bayağı proaktif olmanı sağlıyor. Abi, Değil mi? her şeye fayda Çok sağlayacak. kritik bir şey bu. Çok yani bence o yüzden hani dediğim gibi biraz işin içini bilerek bu ekosistem değerlendirirse aslında buna 10 sene sonra baktığımızda şu dönemlerin bizim için çok değerli olduğunu göreceğiz. Aynen öyle. Yani Ben o zaman bunu yapmıştım, şimdi de bunu yapıyorum diyen çok olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Rolly'in bir projesi vardı. Akademi. Kendi ekiplerini kuracak genç insanları bir araya getirecek bir akademi projeniz vardı sizin. Galiba 1,5 sene önce falan konuşmuştuk. Evet. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Abi şöyle bir şey oldu orada. Aslında kendi ekiplerimiz için yapmayacaktık onu. Biz Türkiye'ye kalifiye oyun sektörüne işe başlayabilecek. Ve oradaki amacımız şuydu. Sadece Rolik diye bir zorunluluk koymayacaktık. Sadece Zynga şirketleri diye bir zorunluluk da koymayacaktık son kararda. İstediğiniz şirkette işe başlayabilirsiniz diyecektik burada akademiden mezun olduktan sonra. Bu bizim ekosistemimiz dışındaki şirketlerde de işe başlayabilir. Böyle bir karar vermiştik. Ama şunu yaşadık. Çok değerli akademisyenler var Türkiye'de ve bu işi gerçekten öğreti anlamında çok iyi yapanlar var. Ama bizim istediğimiz biraz daha meslek lisesinin Çok yani teorikten değil de Aynen. hani Aynen. hakikaten 2 ayda bunu yapabiliyor olsun. Teorik eğitim değil ya da yavaş bir eğitim değil. Bizim için olay şu. 5 günde oyun yapabiliyor olsun. Ve biz bunu 2 ayda öğretelim. Bunun müfredatının yazılmasını Yazalım. istediniz. Gerekiyor. Evet. Ama burada şöyle bir dilemmayla karşılaştık. Bunu öğretebilecek adamlar çok yoğun. Bizdeler çünkü. Aynen. Hani anladın mı? Bu insanlar çok ağır çalışıyor. Oyun yapıyorlar, sürekli yoğunlar bilmem ne. Bunu akademik olarak öğreten insanlar da buna sahip değil. Yani bu bizim bilgilerimize sahip değil. Şimdi öyle bir dilemmayla karşılaştık. O yüzden hani nasıl yaparız diye açıkçası hala kafa yoruyoruz. Onun yerine biraz daha hızlandırılmış bir staj programı açmaya karar verdik. Internship. İşte 11 tane stajyer aldık. Rolling'in tarihinde ilk kez ki bana 2 sene önce sorsanız stajyerden ne stajyeri diyen biriydim yani. Ama çok faydalı olduğunu gördüm. İşte son 4. yılında okullarda genelde seçmeye çalışıyoruz. Son döneminde ya da bir dönem önce olan insanlar. Çünkü bize gelen okulu bırakıyor öyle bir sorun var. yani sadece bize değil herhangi bir oyun şirketine girip o tadı almış herkes de diyor ki ben okula gitmeyeceğim ne gerek var diye bir şey oluyor. Onu da çok şey yapmayalım diye yani. Ya istemiyorum diyemem. O konuda çok bold düşüncelerim var bu arada hani. Ama onu kendi çocuklarıma uygulamayı tercih edeceğim. Hani çok bir ekosistemi anlatmadan. Ama hani öyle bir şey ama çok süper faydasını gördük. Hatta işte all-rounder programları yaptık. İşte Growth, Product, Publishing'de 3'er hafta staj yapıyorlar. İşte developer sadece developer da yapıyor. Artçı sadece ve çoğunu işe aldık. Bayağı lisans programı gibi. Lisans programı. Hızlandırılmış eğitim. Hiç daha önce oyun sektöründe çalışmamış. Ekiplere veriyoruz. Ekiplerin içerisinde gördük ki bir akademiden daha hızlı öğreniyorlar. Ve çoğunun %70'ine yakın işe aldık. Bu videodan sonra ne kadar staj başvurusu geleceğini tahmin Gelsin, edebiliyor musun? lütfen Evet gelsin. abi bundan sonra Gelsin. aynen. Her zaman gel. Ya biz eksiğimiz şu. Biz çok branding yapan bir şirket değiliz yani. Hani
şu şöyle oldu, bu böyle oldu, hadi gelin diyen bir şirket değiliz. O yüzden bizi bulun. Aynen. Yani bizim bulunmayı daha çok seviyoruz. O gelsin, keşke gelsin daha fazla alalım. Çünkü ekipler de ilk başta hani şey sevmez ya, direktörler falan stajyer olunca hani. Ya Stajyer uğraşalım. durup gözleyen insandır şey vardır orada. Gibi ya da işte çalışan adam için de zordur o. Evet. Hani öğretecek, Tabii iki edecek. kat Çok işi emek var var ama günde 2 saat ona bir şey öğretmesi gerekiyor. Ama onun dengesini müthiş bulduğumuzu düşünüyorum. O yüzden mutlaka bekleriz hani herhangi bir staj. İçeride yani usta çırak ilişkisi kurulduysa bu çalışır abi bu şekilde. Çalışır. Çünkü yani sonuçta yani Rolik içerisinde bir publishing kültürü, bir şirket kültürü oluştu. Sen bu adama nasıl vereceksin onu kolay veremezsin. Size Rolik'le ilgili bir şey söyleyeyim mi? Hiç hazır insan almadık. Sektör tecrübeli çok azdır. İçeride yetiştirdin Evet, değil ben mi? şey görüyorum hep böyle. FMCG'den gelmiş, efendime Tabii söyleyeyim canım, bankacılıktan biz gelmiş. böyle hani diğer oyun şirketlerine gidelim, şu kadar insan alalım. Çok azdır. Endüstri Rolik'in. mühendisi çok var ama benim mesleğim olduğu için Bence dikkatimi Türkiye'nin çekti. üniversite sisteminde şöyle bir şey var. Zaten niye mobilde başarılıyızın cevabı bu, biliyor musunuz? Mühendislik formasyonu. Mühendislik Neden formasyonu. biliyor musunuz? Çünkü mobil datasını hızlı okuyup kolay karar alabildiğin bir canlı. Çünkü datası çok hızlı geliyor. Anlatabilen bir şey alıyorsun. 30 günde bile yapsan 31. 32. günde datasını görüyorsun ve diyorsun ki bu başarılı, bu başarısız. Anlatabilen? Mobilin bu güzelliği var. Bunda ne oluyor? Türkiye'nin eğitim sistemi neye uygun? En iyi puanlar, her şeyine endüstri mühendislerine gidiyor. Ben işte Boğaziçi Endüstriliyim diyorsun. Hani ben Sabancı Endüstriliyim, yani Koç Endüstriyel. Bunlar gerçekten en üst düzey danışmanlık diyelim hani sonra. Evet, ben de. Her bir sürü her okulda çok popüler endüstri. Ve bu da neye yol açıyor? Çok iyi product manager'lar. Aynen öyle abi, doğru Ve çok iyi söylüyorsun abi, publishing çok güzel. manager'lar, game Aynen. manager gibi. Ya, user acquisition, monetization gibi konularda da çok ilerisindeyiz. Bence diğer oyun ülkelerinin diyeyim. Bu da bence eğitim sistemimizden kaynaklı. Ama neyde geride kalıyoruz işte? Mesela bir teknik animatörümüz Evet. çok zor bulması. Çok azdır. İşte technical artist dediğimiz hani konular. İşte VFX artist çok zor gibi. Aslında bir AAA yapmak istediğinizde Combat system, süper designer. önemli gelen hani oyun senarist yok. Senarist olmamasına ben hayret ediyorum. Yani çok az yoktur. Şimdi niye o zaman AAA büyük projelere niye giremiyoruz? Aslında eğitim sistemimiz ona müsait değil öncelikle. Çok kadar doğru söz. Yani Aynen. hani bizim eğitim sistemimiz mobil oyun için Evet yaratılmış. abi, hyper casual sanki böyle terzi dikiş Türkiye'deki İyi. gençler için yapılmış bir sektör olarak. Sabır yani. az, hızlı. Ben çok o yüzden gerçekten çok önemli. Bir de bence Avrupa'dan bir farkımız var ve dünyadan. Hakikaten bizim insanımız çok çalışkan. Ben hiç Öyle. katılmıyorum. Türkiye'nin tembel olduğunu çok söylerim. Bizim sektörümüz için konuşuyorum. Çok daha çalışkanız. Biz biraz daha iyi bir eğitim sistemiyle bu çalışkanlığı birleştirebilirsek ama bence biraz daha benim aklımda mesela gelecek için şey var. Oyun üniversitesi diye bir şey kafamda. Şimdi biliyorsun onu soracaktım. Ya Çok- bu kadar bilgi birikiminin, bu kadar know-how'ın bir şekilde örgün öğretime dönmesi lazım abi. Biraz da hani şeyde de işte bizim daha önce başarılı olmuş founderlar arasında da konuştuğumuz bir konu. Mutlaka bir noktada non-profit organ, yani kar amacı gütmeyen ama iyi bir hani bu işin base'ini oluşturabilecek okul üniversitesi olmalı. Bence burada önemlisi kar amacı gütmemesi. Aynen. Yani çünkü bence o işin içine girdiğinde biraz akademiyle Para bir araya gelince tabii şimdi üniversiteler var, yayıncılık deal'ı yapmaya çalışıyorlar. Çok ters bence. Hani anlatabiliyor muyum? Kısmı anlamadım o kısmını. Nasıl? Yani işte okullar var, okulların bölümleri var, bölümlerin hub'ları var, hub'ların Aha. şeyleri var. şirkete bağlı onlar Günün da. sonunda hepsi çok yatırım yapıyorlar, haklılar. Yani şimdi bu kolay değil bir bölüm açmak, bu bölümü sustainable şekilde yürütmek. Tabii, Bir tabii. sürü sponsorluk gerekiyor, bilmem ne Aynen. gerekiyor, kolay olmuyor. O yüzden bence akademiye alternatif olabilecek ve biraz daha meslek okulu gibi bir oyun üniversitesi Türkiye'de olmalı. Umarım olur Ve ya böyle bunun bir şey. da işte heyetlerinin daha önce bu işi başarmış insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi. İleride böyle bir şey belki hani Rolik veya Zynga İyi için bir vizyon. kişisel olarak çok heyecan çok verici. düşündüğüm konulardan biri. Çünkü biraz daha bazı konularda yapabilirsek çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bir ikincisi de bence yabancıların buraya daha fazla gelmesini de sağlamamız lazım. Know-how Evet. için mi? know-how Yoksa tabii. belli konularda işte Her şey yurt bahsettiğin konu dışından özellikle. almamız Her şey gerekiyor. için. Almamız gerekiyor. Burada yaşama, İstanbul çok güzel bir şehir. Ankara çok güzel bir şey. İzmir çok güzel bir şey. Yani Türkiye çok yaşanması güzel bir yer bence. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Bunu daha iyi anlatıp buralara daha fazla yabancı çalışan da çekmeliyiz. Çünkü öğretiyorlar, anlatıyorlar. Bu ayıp değil. Yani bu gerçekten hiç ayıp değil. Bizim bunu öğretip anlatabilecek bölümümüz yoksa var mı? Ya bir VFX artist şu an nasıl yetişir? Genellikle Eskişehir'den yetişir diye tahmin ediyorum ama daha çok orası çizgi animasyon. Bir üstüne. resource olunca da işte hani evet orada daha çok 2D'ye gidiyor. Bir işte technical artist, 3D animator. 3D animator mesela.
İnsanlar kendi çabalarıyla Aynen. hani alaylı olarak bu işi öğrenmeye çalışıyorlar ama bunun bir üretim bandına yani insanların gerçekten bu konuda bir kariyer üretebilecekleri bir okul seçeneği olmalı. O her zaman, çünkü ben ekosistemin Türkiye'de daralmasının en büyük sebeplerinden birinin arz ve talebin yetenek anlamında yanlış oranda Dengesizlik kaldığını. olması. Şu an artık o yüzden daralıyor. Evet. Niye Rolik daha stüdyoyla çalışıyor? Çünkü stüdyolarımız insan bulamıyor. Birbirinden almaya başlıyor. Birbirini yemeye başlıyor. Niye belli havuzlar, belli farklı canlılarda oyun yatırımları duymuyoruz? Çünkü insan yok onu yapabileceğiniz. Ne oluyor o zaman? Bu şirketler Londra'da kuruluyor. Türk bir founder var ama diyor ki ben burada kurayım çünkü yetenek havuzu için burası daha iyi mesela. O zaman farklı bir yatırım. O yüzden hepsini burada tutabileceğimiz eğitim altyapısıyla ekosistemi birleştirmeden daha fazla büyümemizin zor olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani o Londra'da, İspanya'da kurulan ekiplerin de oluşumuna baktığında 12 tane Türk, 2 tane yerli oranın vatandaşı çalışıyor. Vatandaşı. Orada bir know-how aktarımı oluyor, fark ediyorsun. Tabii onu. şimdi bize karşı da kullanıyorlar. Barcelona'da ofis var. Buradaki Türkiye'deki insanlara da teklif oluyor, bilmem ne de oluyor. Barcelona çok popüler branding. Ben Barcelona'da yaşım, hava güzel şöyle. Mesela Barcelona çok önemli bir hub olmaya başladı Avrupa'da. Çok oyun şirketleri. Hypercasual için. Her canlı için. Hepsinin bir Barcelona ofisi olmaya başladı. Yani akıllısı giden, Nasıl oğlum? Nasıl yeteneği olmaz? daha az olan, daha az Aynen. bilgili olanların kaldığı bir ülke olmamalıyız. Bu bence çok değerli, çok önemli bir şey. İşte o da bir Türkiye kırılma o noktası noktada var. değil. Evet. Türkiye çok ileride oyun sektörü anlamında. Çünkü kendimizin ürettiği çok büyük başarılarımız var. Evet. Bunu da artık yavaş yavaş daha iyi bir sustainable bir programla birleştirmemiz Abi lazım. çok iyi bir şey söyledin. Ya kendi değerimizi belirleyebileceğimiz bir noktadayız şu anda aslında Aynen bir öyle. taraftan. da. Aynen. Bizim gibi insanların da bu değeri asla aşağı indirmemesi lazım. Bence bu çok değerli bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Veya biraz da şımarıklık oluyor çok dışarıya ilham verici doğru. bence yani. Ama onu yapacağız. Çok ilham Onu verici yapmalıyız. Çünkü günün sonunda hakikaten oyun sektörü gelirlerin çok büyük bir bölümü dünyada mobil oynanan Türkiye'ye akıyor şu an. Türkiye çok büyük bir ekosistem. Topladığınızda bence Türkiye ekosisteminin yıllık geliri çok yüksek. Yani Evet. ya bu çok büyük bir rakam. Çok Şimdi büyük bir- rakam disclose etmediğim için Evet. çok rakam disclose Çok etmiyorum büyük bir ama büyüme oranı da var. Artı rakamın kendisi de büyüdü. çok büyüdü. O yüzden bunu bilerek davranmamız çok değerli. Hep orada bir denge var. Hiçbir zaman da süper yatırımcıların gelmek istemeyeceği pahalılığa da ulaştırmamamız gerekiyor. O da iyi değildir çünkü. Evet. O zaman da bir işler mantıksız olmaya başlar. İyi bir dengede sürekli büyüterek asla biz burada ucuz iş gücü değiliz'i kabul ettirerek işler yapmalıyız. Ama bunun için de bence bir tık ötede farklı oyun canlılarında çok büyük başarılar elde edersek bu katlana gidecek. Kesinlikle katılıyorum. Burak, katıldığın için, zaman ayırdığın için çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Yani Çok keyifliydi çok benim için. güzel oldu. Çok güzel bilgiler güzel. verdik. Aynen. Öksürükler için de özür diliyorum. Üçümüz de hastayız ama bana nasip oldu yani. Evet ya. bir Baltalamak. burada ulaşabilir. Ben bayağı tuttum. Evet. Birazdan bayağı Ben tuttum. bir ara sen de öksürecektin ben. Hiç sıfır ama. Evet. Hiç abi sıfır. Aynen. Adrenalin Çok teşekkür ederim beni Abi asıl konuk teşekkür ettiğiniz ederiz için. vallahi. Yani sağ İnşallah arada bir tekrar gelirsek. Her zaman bekleriz abi. Sizinle beraber olmak çok güzel. Sizin gibi iki oyun sektörü insanı tanımış olmak. Çünkü siz benim çok gençliğimi bilirsiniz bu işe girdiğimde. Aynen. Bana kattığınız tecrübeler için de ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Çok abi. teşekkür Çok ederim. sağ ol abi. Size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.